Herkese merhabalar. Bitcoin Bilir kanalından selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Binance vadeli işlemlerde çift yönlü pozisyon açmayı, hatchlemeyi yani aynı anda long ve short açmayı Bitcoin üzerinde göstereceğiz arkadaşlar. Ben yine kenarda kalacağım. Mobil uygulamadan anlatmaya devam edeceğim. Siz de yan tarafta göreceksiniz. Kaldıraçlı işlem yapabilmek için Binance Futures cüzdanınızı aktifleştirirken şuradaki kutu içerisine Türkiye kazansın yazmanız halinde %10 komisyon indirimi kazanarak kaldıraçlı işlemlerde daha az komisyon ödeyeceksiniz. Hemen Binance'ın ana sayfasında aşağıdaki bölümden vadeli işlemler cüzdanımıza girebiliyoruz. Burada vadeli işlemler cüzdanınızı daha önce aktifleştirmediyseniz hemen şu an ekranda yazan kodu da girerek %10 indirimli şekilde Binance vadeli işlemler cüzdanınızı aktifleştirebilirsiniz. Arkadaşlar bakiyemiz yoksa hemen biraz bakiye atalım. Onu da hemen gösterelim size. Şuradaki oka basarak transfer edeceğiz birazcık spot cüzdanımızdan buraya. USDT atacağız. Ben birazcık şöyle bir 180 kadar atalım. 300 dolara tamamlayalım. Evet, yaklaşık 300 dolar diyebileceğimiz bir bakiyemiz oldu. Burada öncelikle şu an bu moddayken çift yönlü pozisyon açamıyoruz arkadaşlar. Şuradaki hemen 3 noktaya basıp şuradan tercihlere girerek burada bakın pozisyon ayarı denen yerden tek yönlü mod yazıyor. Bunu HETG'ye yani çift yönlü moda geçirmemiz gerekiyor. Daha sonra geliyoruz ve bakın burası şimdi açık kapalı olarak değişti. Uzun pozisyon aç, kısa pozisyon aç. Şöyle kapalıya geçtiğimizde de uzun pozisyon kapat, kısa pozisyon kapata döndü. Şimdi biz öncelikle Arbitrum Coin üzerinde long işlem açarak çapraz marjinde daha çok işimize yarıyor. 20 kaldıraç kullanacağım. Yine 10 kaldıraç da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kaldıracı çok fazla büyütmeyin. Daha önceki videolarda da bahsetmiştik arkadaşlar. Kaldıracı çok fazla büyüttüğünüzde çünkü şunu da şöyle gelip pozisyonu büyütürseniz likidasyon oranı çok fazla yaklaşıyor. Hatchlemek ne işe yarıyor? İşler sarpa sardığı zaman artık işin içinden çıkılmaz bir hale geldiğinde stoplamak da istemiyorsunuz. Ters yönde pozisyon açarak en azından pozisyonun likidasyonunu kurtarmaya ve size aslında birazcık sermaye kazandırmaya yarıyor. Şimdi bunların hepsini uygulama olarak gösteriyorum arkadaşlar. Hemen şuradan %25 oranında bir long pozisyon giriyorum. Hemen şöyle hızlıca uzun pozisyon aç diyeceğim. Likidasyon oranımızı da gördük ekranda. Hemen pozisyon geldi ve pozisyona girdik. Şimdi bu pozisyon güzel karda gidiyor diyelim mesela. Ama bir şeyler oldu ve aynı zamanda bununla ilgili düşüş başladı ya da çok zarardasınız. Yükseleceğini düşünüyorsunuz. O düşüş hareketinden anlık olarak faydalanmak istiyorsunuz. Öncelikle onu anlatalım. Şimdi mesela güzel karımız var ama arada düşüyor çıkıyor. Mesela siz 100-200 dolar da karda olabilirsiniz. Arada bir düşme yapıyor mesela. O düşüş sırasında siz diyorsunuz ki ben bundan ufaktan bir shorttan para kazanayım. Long nasıl olsa gidecek. Long'u da kapatmak istemiyorsun. Girişin güzel yerde. Likidasyonu da garantilemişsin. Biraz da karın var. O arada düşüşler oluyor mesela. Diyelim ki bazen 300 dolar kar görüyorsun. Bir bakıyorsun 200 dolara düşmüş. Ya o arada kapatmadık ya diyorsun ya mesela. O aradaki 100 dolar karı alabilmek için ne yaparsın biliyor musun? Gelirsin buradan. Biraz yükselmiş coin. Bir daha dersin ki ben buna bir de short açayım. Ama pozisyondayken herhangi bir coin'de pozisyon açıkken bu moda geçemiyorsunuz arkadaşlar. Çift yönlü moda az önce gösterdiğim hatchleme moduna geçemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi coin yukarı gitti birazcık. Biz biraz kar gördük. Hemen buradan yine %25 oranında şuradaki fiyattan hemen bir short işlem açalım. Short işlem gerçekleşti mi? Emir yukarıda kaldı. Sizinle birlikte bekleyeceğim arkadaşlar. Hemen şu an hareketlendi Arbitrum Coin. Evet, emir şu an gerçekleşti. Şu an short işleme de girmiş olduk. Bakın çapraz marjinde işlem yaptığımız için hem likidasyon seviyesi az önce 1.30'daydı 30 sente geldi. Hocam niye yukarı gitmedi de aşağı geldi ya da niye bu yönde değişti? Çünkü bizim açtığımız long işlem daha büyük arkadaşlar. Bakın bunu 74 marjinde 20 kaldıraçta yani 866 arbitrumda yaklaşık 1500 dolarlık bir pozisyon açmışız. Burada 20 kaldıraçta 56 marjinde yani yaklaşık 1100-1200 dolar civarında bir pozisyon açmışız. Pozisyon büyüklüğümüz long'da daha büyük. O yüzden bizim kaderimizi belirleyecek şey tamam short bize kar ettirebilir ama likidasyon oranımızı belirleyecek long pozisyondur. Çünkü pozisyonun büyüklüğünde burada daha çok para kaybedebiliriz. Eğer 30 sente düşerse bu iki pozisyona da bay bay diyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi biraz daha yükseldi. Short'a biraz daha ekleme yapalım. Hızlı olsun diye piyasadan ekleyeceğim bu sefer. Biraz daha ekleme yapalım. Bakın bu sefer likidasyon 2.67 çıkacak.
Hemen iniyoruz aşağıya. Bakın şimdi az önce 30 cent olan likidasyon seviyesi şimdi 2.67'ye döndü. Nasıl oldu? Çünkü short pozisyonun büyüklüğünü arttırdım arkadaşlar. Artık long pozisyonun yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde short pozisyonumuz var. Yani pozisyonun kaderini belirleyecek şey short'a geçti. Short pozisyona geçti. 2.67 olduğunda lik olacağız. Neden? Çünkü 2.67 olduğunda buradaki kar buradaki zarara yetişemeyecek. Yani short'un zararı daha çok olacak. Long'dan kar edeceğiz ama bizi kurtaramadığı nokta 2.67 olacak. Şimdi bu süreçte hangisine devam etmek istiyorsanız ya da hangi coin'de işte sermaye alıp diğer pozisyonu korumak istiyorsanız, işte long'da devam etmek istiyorsunuz. Short'ta biraz kâra geçti mesela. Kapatıp en üzerine para eklemenizi sağlar. Ya da İşler çok dediğim gibi istediğiniz gibi gitmedi. Pozisyonu da stoplamak istemiyorsunuz. Şu yukarıda paranızın olması gerekiyor arkadaşlar. Daha fazla para atayım, hani spottan para atayım, pozisyonu kurtarayım, sürekli onu diyorsunuz ya. Ama bu iş birazcık sağlam irade istiyor ve sağlam bir sinir, dayanıklılık istiyor arkadaşlar. Yani öyle hem ben short açayım hem long açayım, ikisinden de alayım, gerçekten zor bir iş. Adamı uykusuz da bırakır. Telefonun başından da kaldırmaz. Saatlerce böyle kalırsın. Çünkü bir oraya gider bir oraya gider, onu da yakalaman lazım. Ve aynı zamanda aynı anda aynı yerden iki pozisyonda hem long hem short'a girmek, yani düştüğünde hemen kapatman lazım, yükseldiğinde de kapatman lazım, kar alman lazım. O işler birazcık stres harbi yaşatıyor insana ve bunu yani dayanabiliyorsanız yapın. Ama genel olarak bunun mantığı, yani bir pozisyonda çok terste kaldın mesela, terse gidiyorsun. Para eklemek istemiyorsun, para ekleyemiyorsun. En azından diyorsun ki ben mesela işte long'daydım ama pozisyon düşmeye başladı. En azından short açayım diyorsun. Short açıyorsun ve bu durumda da birazcık short'tan para kazandığında sana sermaye sağlıyor. Yani yeni para atmamanı sağlıyor. Orada birazcık o kardan hemen cüzdanın otomatikmen geliyor kar edebilirsen. Ama biz şu an mesela long pozisyon karda ama short pozisyon zararda. Neden? Çünkü yükselmeye devam ediyor. Ama olası bir düşüşte, mesela diyelim ki bazen girdiğin yerden aşağı iniyor. Olası bir düşüşte hemen short pozisyonu kar gördüğümüzde kapatıp long'a güveniyoruz nasıl? Arbitrum gidecek ya diyoruz, tamam mı? Arbitrum yükselecek diyoruz. Long kalsın diyoruz. Short'tan kar gördükçe kapatıyoruz. Aç kapa aç kapa, bu şekilde sermayeyi arttıraraktan, şuradaki sermayemizi arttıraraktan likidasyonumuzu, az önce pozisyonun başında 1.38'di. Şimdi çok küçük kar olduğu için mesela pozisyonu kapata basacağım. Hemen piyasadan kapatacağım. Limit kapatmak isterseniz de buraya elle yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela bunu onaylayıp hemen kapattığımda az önce 1.30 seviyelerindeydi mesela. 1.38 falandı. 1.36'ya düşürdü. Bu şekilde kar ederek pozisyonun likidasyonunu geri getirebilirsiniz. Bu konu hakkında çok soru geliyor. Çok da merak ediliyor. Siz de istediğiniz sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu Arbitrum pozisyonu bu şekilde kardayken size veda edeceğim. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.